Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bugün yazarı doktor olan birkaç kitaptan bahsedeceğiz. Daha önceden yine böyle bir video yapmıştık. Checklist Manifesto'yu. Orada tanıtmıştık. Yine bu kitabın tanıtımı için diğer videoma göz atabilirsiniz. Yine bugün tanıtacağım kitaplar yazarları doktor olan kitaplar. Yine kendi tecrübelerini anlattıkları, hastalarla olan ilişkilerini anlattıkları ya da çalıştıkları sağlık sisteminde yaşadığı sorunları anlatan kitaplar. Bu kitapları okumak bize yalnız olmadığımızı hissettiriyor ve bizi motive ediyor. İlk kitabımız biraz acıyabilir. Bir doktorun anıları. Yazarı Adam Kay. Adam Kay İngiltere'de bir doktor. Bu kitapta pratisyenlikten başlayıp aile hekimliği ve kadın doğum asistanlığı yaptığı süreçleri yine bu İngiltere'nin sağlık sistemi NHS sağlık sistemini anlattığı, yine bu sistemin bazı sorunlarını anlattığı ya da hastalarla yaşadığı bazı olayları en başta komik bir dille anlattığı, sonrasında kendisinin tüm bunlara katlanamayıp istifa sürecine gittiği süreci anlatıyor. Kitabın kapağı bu şekilde. Arka sayfasında da 97 saatlik mesailere hoş geldiniz diye başlıyor. Burada ölüm kalım meselelerine biz karar veriyoruz. Ayrıca çeşitli vücut sıvılarının devamlı üstünüze sıçramasına hazır olun ile başlıyor. Yine kitabın içinden bir bölüm okumak istiyorum. Hastanedeki herkes bana çok iyi davrandı ve en doğru şeyleri söyledi. Benim hatam olmadığını, başka bir şey yapamayacağımı söyleyip nöbetimin yarısında eve yolladılar. Hal böyleyken bileğimi burkmuş gibi hissediyordum. İnsanlar telaşlanarak iyi misin diye soruyor ama aynı zamanda ertesi gün işe gelmemi bekliyorlardı. Sıfırlama düğmesine basıp hayatıma devam edebilecekmişim gibi. Onların kalpsiz ya da düşüncesiz olduğunu söylemiyorum. Bu profesyonellikten kaynaklanan bir problem. Bir şeylerin ters gittiği her seferde kolunuza siyah bant takamazsınız. Ya da mazeret izni alamazsınız. Kötü şeyler bunu yapamayacak kadar sık olur. Bu meslekte çalışarak hayatta kalmak istiyorsanız bu dehşetlerin işinizin bir parçası olduğunu kabul etmelisiniz. Yine Times'ta geçen komik ve üzücü. Okurken hem bağırdım hem de kahkaha attım. Bu kitap biraz acıtabilir ama anlattıkları çok önemli. Diğer kitap Hayat, Ölüm ve Beyin Hikayeleri. Yazarı Henry Marsh. Sakın zarar verme. Henry Marsh İngiltere'de bir nörocerrah, bir beyin cerrahı. Onun yine aynı şekilde yazdığı hastalarla olan ilişkilerini ya da deneyimlerini anlattığı birkaç tane daha kitabı var bunun gibi. Yine kitabın üstünde bahsettiği gibi hayattan ve ölümden bahsediyor. Bu beyin cerrahisinin hastalarının zorlu süreçlerinden bahsediyor. Akıcı bir şekilde yazmış, duygularını ifade etmiş. Hatta birçok doktorun kızabileceği bazı sırlarımızı ifşa etmiş gibi. Kitabın arka kapağında bazı yerlerdeki övgülerden bahsediliyor. Henry Marsh beyin cerrahisine duyduğu aşk hakkında anlaşılır bir kitap yazdı. Ve insan onun tutkusunu paylaşmadan edemiyor. Tanrı'yı oynamanın nasıl bir şey olduğuna dair inanılmaz bir rehber. Marsh başka bir insanın yalnızca yaşamını değil, bizzat bilincini de elinde tutmanın iyi ve kötü yanları hakkında korkusuzca, neredeyse rahatsız edecek kadar dürüst bir şekilde yazıyor. Yine kitabın içinden bir bölüm size okuyayım. Bir paragraf. Hepimiz odadan çıktık ve o gün yapılacak işler için ameliyathanelere, koğuşlara, polikliniğe ve ofislere dağıldık. Nöroradyolog arkadaşımla birlikte röntgen koridorunda ilerledim. Nöroradyologlar gün boyunca beyin ve omurga taramalarını analiz ederler ama genellikle hastalarla doğrudan ilgilenmezler. Sanırım arkadaşım kariyerine bir nörocerrah olarak başlamıştı. Fakat nörocerrah olamayacak kadar narin bir ruhu vardı ve sonunda bir nöroradyolog oldu. 1979 yılında eğitim aldığım hastanenin koğuşuna tıp öğrencilerinin giydiği kısa beyaz önlük yerine asistan doktorların uzun beyaz önlüğüyle girdim. Kendimi çok önemli hissediyordum. Diğer hastanelerde tıp öğrencileri uzun önlük giyerken asistan doktorların kısa önlük giydiğini sonradan öğrendim.
Göğüs cebimde tıpkı polis rozeti gibi gururla bir çağrı cihazı, meslekte sinyal deniyor, taşıyordum. Ayrıca yan ceplerimde steteskop, kan almak için turnike ve bir de ilaç rehberi vardı. Marş, bomba imha işine benzettiği beyin ameliyatlarının dünyasına okurlarını açık yüreklilik ve tutkuyla çekiyor. The Independent yazmış. Yine bu kitapta bir beyin cerrahının sınır tanımayan hikayesi kabuller. Bu da Henry Marsh'ın. Henry Marsh'ın internette çok sayıda videosu da var. Onları da izleyebilirsiniz. Yine bunun gibi birkaç tane daha kitap var. Bunları araştırıp alabilirsiniz. Gelelim en sevdiğim kitaba. Ve bitirdikten sonra gerçekten bir yutkunma yaptı bende. Son nefes havaya karışmadan. Paul Kalanithi. Yine bu kitap Amerikalı bir beyin cerrahının kanser teşhisi almasıyla ölüme yakın deneyimlerini anlattığı bir kitap. Hem hekim hem de hasta olarak tecrübelerini bu kitapta paylaşıyor. 38 yaşında vefat ediyor ve asistanlığının son yıllarında bu kanser teşhisi konuluyor. Ölüme giden yolculuğunu bu kitapta anlatıyor. Kitabın kapak yazısını okuyayım. 36 yaşında başarılı bir beyin cerrahı olarak yıllarını verdiği yüksek tıp ihtisasını tamamlayıp tam emeklerinin karşılığını almak üzereyken 4. evre akciğer kanseri olduğunu öğrenen Paul Kalanithi kendini bir anda ölümle yüz yüze bulmuştu. Düne kadar ölümcül hastalıkları tedavi eden bir hekimken bugün hasta yatağında yaşam mücadelesi veren kendisiydi. Karısıyla hayalini kurdukları ve ulaşmaya çok yaklaştıkları gelecek bir anda buharlaşıvermişti. Paul, herkesin bir başına yüzleştiği ve hiç kimsenin muaf olmadığı o en büyük eşitleyiciye birinci elden tanıklık etmek üzereydi. Yaşayan her şey ölmeye mahkumken hayatı anlamlı kılan nedir? Hayatı boyunca bu soruya kafa yoran Paul Kalanithi yazdığı ilk ve son kitapta insan hayatının ölüm ve yok oluş karşısında bile anlamlı kılan şeyin ne olduğunu sorgularken her ikisini de bizzat tecrübe etmiş yetenekli bir yazarın gözünden doktor-hasta ilişkisine ışık tutuyor. Yine kitabın içinden bir bölüm, bir paragraf okuyayım. Kanser ilerlemeye devam etmekteydi ve haftanın çoğunu yatakta geçirdiğim için fark edilir derecede zayıflamıştım. Bedenim ve onunla özdeşleşen kimliğim radikal bir değişime uğramıştı. İnsan beyninin subkortikal dürtüsel işlevlerinden biri olan tuvalet ihtiyacım için bile artık yataktan çıkamaz olmuştum. Çünkü artık bu bile çaba ve planlama gerektiriyordu. Fizik tedavi uzmanları evdeki hayatımı kolaylaştıracak bir ihtiyaç listesi hazırlamıştı. Bir adet baston, bir adet hasta klozeti, dinlenme esnasında bacakları desteklemek için kullanılan sünger bloklar, ağrılarımı dindirmek için yazılan sürüyle ilaç. Yine bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kitaplar bizim hastaları anlamamızda ya da diğer meslektaşlarımızı anlamamızda bize yol gösteriyor. Yine bizim bu mesleğin içinde yalnız olmadığımızı, yani dünyanın neresinde olursa olsun çalışan doktorlarla aynı şeyleri yaşadığımızı, aynı duygulara sahip olduğumuzu gösteriyor. Kitabı okurken yalnız olmadığınızı anlayacaksınız. Bu kitapları okumanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.